Merhaba craft tutkunları, kanalımıza hoş geldiniz. Nakış videolarını çok sevdiğinizi biliyoruz. Bu sebeple yine bir nakış videosuyla daha karşınızdayız. Bu sefer kışlık kıyafetlerimizi nakışla nasıl süsleyebiliriz onu anlatacağız. Benim böyle düz bir kazağım vardı, ona biraz renk katmak istedim. Bildiğiniz gibi daha önceden kıyafetlerin nakış videosu paylaşmıştık. Onu da kartlara ekliyoruz. Orada da farklı kıyafetlerin üzerine nakış tekniklerini görebilirsiniz. Kazağa nakış yapmak diğerlerinden biraz daha farklı olacak. Kalın ipler kullanacağız. O nedenle benim böyle bir yün iğnem vardı. Onu kullanarak nakış yapacağım. Diğer iğnelerden biraz farklı bir iğne bu. Plastik ve ipi geçirdiğiniz yer fazlaca kalın. Tahmin edebileceğiniz üzere kazağın kumaşı boşluklu ve fazlaca esnek. O nedenle normal nakış ipi kullanmak yerine ben kalın örgü iplerimi kullanacağım. Böylelikle nakışı daha kolay bir şekilde yapabileceğiz. Bunlar daha önceden de bileceğiniz hep kullandığımız koton örgü ipleri. Yapacağım nakışı çizebilmek için havayla silinen kalemim var. Bir de nakışları düzgün yapabilmek için kasnağım. Gelin şimdi nakış yapmaya başlayalım. Ben öncelikle şablonumu çizerek başlayacağım. Havayla silinebilen kalemim var dediğim gibi. Yaka kısmına nakışlarını yapacağım için şablonumu çiziyorum istediğim gibi. Ama bu kalemle kazağın üzerine çizmek birazcık zor oluyor. O nedenle sadece kabataslak çizgilerimi oluşturuyorum. Bu kısım tamamen sizin hayal gücünüzde kalmış. İstediğiniz gibi şekilleri çizebilir, yapabilirsiniz. Şimdi nakışlarımı yapmaya başlayacağım. Kasnağımı kazağıma geçirdim. Yeşil ipimle başlıyorum öncelikle. Burada sitem yani kök dikişi yapacağım. Bu dikiş tekniklerini biliyorsunuz daha önce 14 farklı nakışı anlattığımız videoda detaylı olarak göstermiştik. O videoyu da hemen kartlara ekliyorum. Detaylara buradan da bakabilirsiniz. Kısaca anlatmak gerekirse ipimi batırıyorum. Battığım zaman ipi böyle tam olarak çekmiyorum da bir önceki battığım yerden ipimi çıkartarak o şekilde ipimi tam olarak çekiyorum. Yani aslında ipimi çıkarttığım yer son yaptığım bu dikişin yani bu çizginin tam ortası oluyor. Ve bu şekilde ilerliyorum. Gördüğünüz gibi kazağa nakış işlemek kolay görünse de çok kolay değil. Öncelikle iğneyi batırırken kazağa zarar vermemeye çalışıyorum. İğne geçmiyorsa zorlamıyorum. Bu bazen kazağa zarar verebilir zorlamak. Bir de ipi çekerken fazla çekmiyorum. Yavaş bir şekilde ipi çekiyorum. Sıkmadan bırakıyorum. Diğer taraftan da zaten böyle hoş bir görüntü olmayacaktır. O yüzden sakin bir şekilde nakışımı yapmaya devam ediyorum. İp bazen iğneden kayabiliyor iğne plastik olduğu için. O yüzden de nakışı yaparken dikkat ediyorum. Bazen çıkabiliyor. Ben şimdi buraya gördüğünüz gibi bir dal yaptım. Düz bir çizgi. Şimdi o dalın da böyle belli noktalarına normal tel ile yapraklar yapıyorum. Burada dikişi kapatırken de yine dikkatli olmanız gerekiyor. Dikkatli bir şekilde düğümü kapatıyorum. Çok sağlam kapatmanıza da gerek yok bu arada. Zaten punch nakışında olduğu gibi ben nakışları tamamladıktan sonra arkadan tutkallayacağım dikişi ki sağlam olsun. Çünkü bu şekilde tam olarak sağlam kapatamıyorum. Hassas bir dikiş yapıyoruz. Bu nedenle de açılmalar olabilir. Tutkallamak işimizi garanti edecektir. Şimdi ben arkada video çekmiyorken bu gülleri yapmıştım. O yüzden yine dal yaparak devam edeceğim bundan sonrasında. Bir öncekinde yaptığım kök dikişini kullanarak yapacağım yine aynı şekilde. Videonun ilerleyen kısmında da diğer tarafa yaptığım gülleri anlatacağım. Şimdi dalı yaparak devam ediyorum. Şimdi gülleri yapmaya başlayalım. Bu
Bu gülleri yine daha önceki 14 nakış videosunda woven wheel olarak anlatmıştık. Bu gülü yapmak için öncelikle ortadan batıyorum. Sonra eşit aralıklarla bu noktanın etrafına 5 çizgi yapıyorum teyerleyerek. Bunu beşgen ya da yıldız oluşturuyoruz gibi düşünebilirsiniz. Bu çizgilerin uzunluğu ne kadar büyük ise yapacağımız gül o kadar büyük olacak demektir. Yani ne kadar büyütmek istiyorsanız çizgileri o kadar uzatabilirsiniz. Çizgileri yaptıktan sonra yine ortadan ipimi çıkarıyorum. Bu sefer iğnemin yardımıyla ipimi bu çizgilerin içerisinden geçiriyorum. Her seferinde bir çizgi atlayarak ipimi çizgilerin arasından geçirerek gülümü oluşturmaya başlıyorum. Çizgiler tamamen dolduğunda da gülüm tamamlanmış olacak. Gördüğünüz gibi böyle bir atlaya atlaya devam ediyorum ve yavaş yavaş gül ortaya çıkmış oluyor. Bu nakışta süsleme aslında sadece kıyafetlerimize hareket katmak için değil de kıyafetlerimiz zarar görmüşse de onu saklamak için kullanabileceğimiz harika bir yöntem. Örneğin geçmeyen bir leke var ya da kazağınız zarar gördüyse hemen bir nakışla kolaylıkla kapatabilirsiniz. Şimdi gülümü tamamladım. Arkadan ipimi kapatıyorum. Bir tane daha gül yapacağım hızlıca. Sonra Fransız düğümüne geçeceğiz. Şimdi Fransız düğümü için sarı ipimi aldım. İpi ilk geçirirken kazaktan çıkmaması için kalın bir şekilde düğümlüyoruz bu arada. Bunu diğer bütün dikişleri yaparken yapmanız lazım. Fransız düğümü için çektiğim ipi iğneme bir kez doluyorum. Ve batıp iğnemi o şekilde çektiğimde düğümüm oluşmuş oluyor. Şimdi burada normalde çok sıkı yapmamız gerekiyor. Biliyorsunuz daha önce yine Fransız düğümünü farklı videoda detaylı olarak anlatmıştık. Onu da kartlara ekliyorum. Ancak burada hassas bir nakış yaptığımız için ipi o kadar sıkı çekmeyeceğiz ve ipi çekmek de aynı zamanda zaten kolay olmayacak. Dikkatli bir şekilde yaptığımda, bunu çektiğimde düğümüm oluşmuş oluyor ama dediğim gibi burada tamamen böyle çok sıkı bir şekilde yapmıyoruz da daha hassas davranarak böyle yavaş yavaş tutarak çekerek düğümü oluşturuyoruz. Bu arada ipim zaten kalın olduğu için sadece bir kez düğümlüyorum. Normalde aslında ortalama bir düğüm oluşturabilmek için 2 kere düğümlemek gerekiyor. Yani 2 kere sarmak gerekiyor ipi etrafına ama burada zaten kalın bir iple çalıştığımız için bir kere düğümlemek gördüğünüz gibi yeterli oluyor. Buraya bir de böyle kolay bir şekilde 2 tane yeşil renkli ipimle yaprak yapıyorum. Yine normal geri dikiş metodunu kullanıyorum burada. Kazağa nakış yapmanın bir avantajı da her ne kadar burada nakış yapmak zor olsa da kalın ipi kullandığınız için hızlı bir şekilde yapmak istediğiniz motifi oluşturmuş oluyorsunuz. Bu açıdan avantajlı. Son olarak diğer tarafa da bir yeşil dal yapacağım ve onun sonrasında nakışımı tamamlayacağım. Ve gördüğünüz gibi tamamladım. Şimdi dediğim gibi nakışlarım sağlam olsun diye bunları punch tutkalıyla yapıştıracağım. Bir sünger alıyorum. Onun yardımıyla tutkalımı böyle arka tarafta dikişlerimin üzerine sürüyorum. Özellikle dikişin başlangıç ve bitiş yerlerini tutkallamanız önemli. Sağlam olması açısından da bu şekilde sürüyorum ve kazağımın nakışlarını tamamlıyorum. Evet, kazağımı tamamladım. Nakışlarım bitti. Gördüğünüz gibi aslında çok kolay olmasa da bittiğindeki görüntü gerçekten çok güzel oluyor.
Umarım siz de sevmişsinizdir. Son olarak nakışlar hem arkadan beni rahatsız etmesin hem de zarar görmesin diye de nakışları kapatmak için bu şekilde böyle bir tele yerleştirdim ben. Tele yapıştırdım. Ve o şekilde de nakışlarımı tamamladım. Siz de bu son aşamayı yapabilirsiniz. Umarım size de ilham olacak bir proje olmuştur. Beğendiyseniz beğene tıklamayı ve bizlere yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Farklı nakış teknikleri görmek isterseniz ya da herhangi bir kıyafet üzerinde denememizi isterseniz de onu mutlaka yorumda bizlerle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.